Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dizide daha önceden ima edilen olayları konuşacağız. Zaten geçen bölüm söylemiştim aslında ama bu kadar erken çekeceğimi düşünmemiştim bu videoyu. Bu arada başlamadan hızlıca bir duyuru yapayım. Cuma günü saat 8'de Argumento ve Umur Tezer'le canlı yayında 3. sezonu konuşacağız. Argumento kanalındayız. Hepinizi bekleriz. Videoya gelirsek de beni uzun süredir takip edenler daha iyi bilir gerçi ama dizideki en sevdiğim kısımlar hep bu foreshadowing'ler, yani gerçekleşeceği önceden ima edilen olaylar. İşte kehanetler, olasılıklar, geleceğe dair yapılan atıflar falan, bunlara dair her şeyi konuşacağız bugün. İncelemede de söylemiştim, 30 tane falan maddem var. Bunların aralarından çok bilindik, çok bariz şeyler de var. Fakat böyle dip köşe kıyıda kalmış, kimsenin dikkat etmediği şeyler de çok fazla var. Bugün sadece 10 tanesini konuşacağız. Muhtemelen 3 part şeklinde yaparım. Tamamen rastgele seçtim. Aralarında herhangi bir sıralama yok. 4. sezon için spoiler olanları ise en sona sakladım. 2 tane öyle maddemiz var. Yeri geldiğinde uyarım yaparım zaten. Videoyu beğenmeyi unutmaz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz hemen geçelim videomuza. İlk maddemizde ilk sezona bir dönüş yapalım. Diziye çok hızlı girip çıkan ama gölgesi bu zamana kadar devam eden bir karakterimiz vardı bizim, Harwin Strong. Yani Rhaenyra'nın çocuklarının babası. 6. bölümde ayrılırken bir sözü vardı. Joff'un o yeni doğduğu zamanlar Joff böyle Rhaenyra'nın kucağında ve ona bakıp şöyle bir şey diyordu. Tam o ayrılma süreçlerinde, yani son görüşlerinde birbirinin. I will be a stranger when we meet again. Bir dahaki karşılaşmamızda hiç tanışmamış gibi olacağız. Sana tamamen yabancı olacağım diyordu. I'll be a stranger when we meet again diyordu. Yani doğrudan burada Stranger kalıbını kullanıyordu. Biliyorsunuz ki Stranger zaten o Yediler inancındaki yüzlerden birisi ve doğrudan ölümü temsil ediyor. Yani Harwin aslında tekrar görüştüğümüzde yabancı biri olacağım derken ölü biri olacağım demek istiyordu. Onun ölümüne dair böyle bu şekilde ipucu vermişlerdi bize ki zaten aynı bölümün sonunda da ölüyor. Buradan ise 2. sezonu Daemon ve Alice ikilisine gidelim. 5. bölüme gidiyoruz. Daemon'un o odun kestiği bir sahne vardı baltayla. Böyle arkadan biz o sahnede hafiften böyle insanların çığlık seslerini, kaçma seslerini falan duyuyorduk. Ve Daemon yukarı çıktığında, yani odun kesmeyi bırakıp yukarı çıktığında Alice Daemon'u yakalıyordu ve bu elindeki bir yara vardı. Oraya bakmak için köşeye çekiyordu onu. İlk başta böyle aralarında muhabbetler devam ediyor tabii. Sen balta kullanmak için doğmamışsın, kılıç kullanmak için doğmuşsun falan diyordu. Devamında ise Daemon kendine Daemon Targaryen için bu savaşta elini kirletmedi diyemezler diyordu. Yani bu tarz böyle angarya işleri falan da yapıyorum demek istiyordu ama aslında ilk ipucumuz burada. Devamında ise Daemon'un elinin o kanadını görüyoruz. O yarayı açık açık gösteriyorlar. Alice onu böyle sarmaya çalışıyor. Zaten bir yandan da konuşmaya devam ediyorlar. Alice diyor ki Stone Age taraflarından ilginç şeyler duyuyorum. Cümleyi kullanırken strange, yani yine böyle kelime oyunu üzerinden o Stranger kısmına bir dokundurma yapmışlar. Ölüm sembolize ettiği için ve devamında Daemon haber mi geldi oradan diyor. O da hayır, duyduklarım ben diyor rüzgarda duyarım şeklinde karşılık veriyor Alice. Zaten sahne arkasında sürekli çığlık sesleri falan bir yandan devam ediyor, kesilmiyor. Ve işte tam bu sırada, konuşma sırasında Daemon'un elinde biz kanı artık net bir şekilde görüyoruz. Hatırlayın, Daemon William Blackwood ile arka planda böyle bir anlaşma yapmıştı. O Bracken'ları yola getir gibisinden söylemişti. Tabii o da Blackwood'da bunları hanesinin intikamını almak için doğrudan şahsi amaçlar için kullanmıştı. Sivil falan dinlemeden herkesi öldürmüştü. Yani biz bu sahnede hem bu ölümlerin geleceğine dair Alice'ten bir ipucu alıyoruz, hem de yani Alice bize ölümleri söylüyor doğrudan ve bunun yanında da biz sahneden bize o Daemon'un elinin kana bulandığını söylüyorlar. Yani o masum kanına bulandığını söylüyorlar. Katledilen Bracken'ların sebebinin o olduğunu doğrudan söylüyorlar. 2. sezondan diğer bir maddemizle devam edelim. İlk bölümde 2 farklı sahne vardı 2. sezonun ilk bölümünde. İlkinde Alicent ve Otto'nun bir konuşması vardı. Tartışması var daha doğrusu, konuşmadan ziyade, çünkü biraz daha böyle hararetliydi. Bu Aemond'un Luke olayı üzerinden de bir tartışma dönüyordu. Ortak paydayla buluşmayla alakalı bir muhabbet dönüyordu. Otto bu olayı biraz daha böyle gençlik kaprisi diye geçiştirmeye çalışıyordu. Evet, hata yaptı Aemond ama son derece sadıktır diyordu. Sadık kelimesi o zaman da bana böyle biraz zorlama gelmişti. Alakası duruyordu metne, yani konuşmayla alakalı. Diğer bir sahnede ise aynı bölümde şu Blood and Cheese olayı öncesinde o Aegon'un böyle tahta yan yatarak ayaklarını uzatıp böyle kurulduğu bir sahne vardı. Biz zaten arkada konuşmaları duyuyorduk Aemond için. Kardeşim yerini bilir ve köpek gibi de sadıktır gibi bir şey söylüyordu burada Aegon. My brother at least knows his place. He's as loyal as a hound.
Yani aynı bölümde peş peşe Aemond için sadık vurgusu yapılmıştı bizim için. Bunu o bölüm incelemelerinde de ısrarla söylemiştim. Aegon ile Aemond arasında bir şey çıkacak. Bunlar boş yere konuşulmadı diye. Ve biz 4. bölümde Uyku Kalesi Savaşı'nda Aemond'un doğrudan Aegon'a ihanet edip onu öldürmeye çalıştığını gördük. Yani ısrarla sadakat vurgusu üzerinden bizi ters köşeye çekmeye çalıştılar ve Aemond'un ihaneti geldi. Bir diğer ölüm ipucumuzla devam edelim. 2. sezon 2. bölüme gidiyoruz bu sefer de. Oradan da 3. sezon ilk bölüme bağlanacağız. Jace ve Baela'nın bir sahnesi vardı. Baela böyle arbalet pratiği yapıyordu. Böyle tahta gibi böyle bir şeye nişan alıyordu ve tam o anda kadrajı arka taraftan Jace'in olduğu yöne doğru tabii Baela dönüyordu ve Jace oradan böyle nişan alıyordu. Yani böyle Jace'e doğru nişan alıyormuş gibi gösterdikleri böyle bir an, öyle bir sekans vardı burada. İşte bu bize doğrudan Jace'in o ölüm şeklini gösterdikleri kısımdı. Ölüm de zaten o şekilde oldu. Daha sonrasında zaten Boğaz Savaşı'nda Vermax'tan düşüp o su yüzüne tekrar tırmandığı sırada Mirlilerin gemisinden gelen arbalet oklarıyla beraber öldürüldü. Ölümleri böyle bu tarz sembolik şekillerle önceden göstermeyi çok seviyorlar. 5. maddemize geldik sanırım. Ejderhalardan devam edelim. Biz ilk bölümü Viserys'in şu sözleriyle açmıştık ki bunu zaten sürekli duyduk. Daha doğrusu açmadık da kapatmıştık. O Balerion'un kafatasının önünde bir konuşmaları vardı. Rhaenyra ile Viserys'in o varislik mevzusundan hemen öncesi. Yani Viserys'in o kafasına kendi ikna ettiği yer ve orada çok net bir ifade kullanıyordu. The idea that we control the dragons is an illusion. Ejderhaları kontrol ettiğimiz fikri tamamen bir illüzyon diyordu ve ejderhalar ile Targaryenlar üzerinden bir muhabbet dönüyordu burada. Bu kısımda bizi tamamen o Vhagar ve Arrys kapışmasına bağlıyor, yani oraya götürüyor. Yani Luke'un Arrys'i kontrol edememesi ve ardından Arrys'in korkup Vhagar'a saldırması ve Vhagar'ın da buna sinirlenerek Aemond'u hiç dinlemeyip doğrudan gidip Arrys'i ham yapması. Yani bununla alakalıydı. O sözle birlikte bizi ejderhaların bu itaatsizlik kısmına, yani kendi iradeleri olduğu kısmına hazırladılar. Tek seferlikte bir şey değildi aslında. Daha sonrasında Ship Stealer'da falan birkaç farklı sahnede biz zaten gördük. Vhagar demişken onunla devam edelim. Laena ve Viserys'in bir konuşması vardı. Ejderhalara böyle aşırı meraklı olduğunu orada belli etmişti Laena. Balerion'u falan sormuştu ve doğrudan Vhagar'ın nerede yuva yaptığını sormuştu. Yani Vhagar nerede yuvasını kuruyor, nerede yaşıyor biliyor musunuz diye sormuştu doğrudan. Ve şöyle bir muhabbet geçmişti. Spice Town'dakiler onun bazen şarkı söylediğini duyduklarını söylüyorlar demişti. Bu şarkı kısmını aklınızda bir tutun. Bir sonraki maddede ona ayrı bir parantez açacağım. Vhagar'a en son Viserys'in ve Daemon'un babası Baelon binmişti. Yani 101 konseyinden hemen önceki, ölümünden öncesinde, yani yaklaşık olarak bir 15 yıldır falan herhangi bir binicisi yoktu. Vhagar'ın orada bir boşluğu var. 15 yıllık boşluğu var. Laena da Viserys'ten bu aldığı ipuçlarıyla beraber gidiyor. Vhagar'ı buluyor ve doğrudan Vhagar'la kendi arasında bağ kurmayı başarıyor. Daha sonrasında da doğrudan o şekilde çıkıyor zaten karşımıza. Kitap okuyanlar için çok bir sürpriz ipucu sayılmaz ama sonuçta bunun gerçekleşeceğini de önceden bize hissettirmişlerdi. Tabii kitapta Laena bunu 11-12 yaşlarında yapıyordu ama dizide biraz böyle 14-15 gibi falan gördük biz. Helena'dan devam edelim. Bir önceki maddeyi aslında sadece bu madde için aldım. Şimdi Laena'nın o Vhagar'ın şarkısını söylediğini söylemişti bize. Yani yalnız hissediyorlar ve ejderhalar bu yalnızlıkları bu şekilde dışa vuruyorlar. Biz buradan zaten bunu anlıyoruz. Ve biz buna dair ilk ipucumuzu Laena'nın ağzından almıştık. 2. sezon 2. bölümde ise Dragonstone'da Rhaenyra ve Missanya'nın şöyle bir konuşması vardı. O arka sahnede de böyle Sea Smoke uçuyordu ve sürekli böyle sesler falan çıkartıyordu. Sanki böyle biraz acı çekiyormuş. Bir yandan da böyle inilti gibi kederli bir o tarz böyle sesler çıkartıyordu. Aynı sahnede Rhaenyra son zamanlarda huzursuz diyordu onun için. Mysaria ise belki de yalnızdır diye cevap veriyordu. Aslında bu doğrudan o aradaki bağlantıyı kurduğumuz yer. Bunu o zaman da söylemiştim. Bence burası doğrudan Laenor'un o gittiği savaşta öldüğü yer. Sea Smoke da bunu hissedip o şekilde tepki veriyor. O şekilde davranıyor ve bize buradaki son ipucumuzu yine Helaena söylüyor. Buradan 2. sezon 6. bölüme gidiyoruz. Doğrudan Helaena'ya sıçıyoruz. Helaena'nın önünde böyle 3 kafes olan bir sahnesi vardı. Kafeslerde de böyle cırcır böcekleri vardı ve ses çıkartıp duruyorlardı. Helaena diyordu ki birisi şarkı söylemeyi bıraktı. Yani doğrudan Sea Smoke kastediyordu burada. 3 kafes var. Her biri o Dragon moddaki sahipsiz ejderhalar. Sea Smoke, Vermithor ve Silverwing. Hepsi şarkı söylüyor. Yani yalnızlar, cırcır böcekleri de bunları temsil ediyor. Ve bir tanesi şarkı söylemeyi bırakıyor. Yani burası Sea Smoke'un Adam'ı kendisine seçtiği ve aralarındaki o bağın kurulduğu yer. Artık yalnız olmadığı için de şarkı söylemiyor. Helaena da bunu bize bu şekilde söylüyor. Zaten biz hemen bölümün sonunda da Sea Smoke'un o Adam'la olan sahnesini görüyoruz. Diğer 2 kafes, yani kalan 2 ejderha ise
ise gelecek bölümde şarkı söylemeyi bırakacak. Bence bu da oldukça güzel bir detaydı. 8. maddemiz de yine Helena ile alakalı. Bunu da aslında son bölüm incelemesinde anlattım ama tekrardan anlatayım konuyla alakalı olduğu için. Helena'nın ölümünü bize önceden göstermişlerdi onda. 2. sezonun 6. bölümünde Rhaenyra önce böyle halka ambargo uygulayıp gemiler üzerinden ve ejderhalar üzerinden halkı açlık sınırına çektiğinde gemilerle beraber işte gönderdiği o kayıklarla beraber erzak gönderiyordu ve biraz rahatlatmayı, kendine bakış açısını değiştirmeye başlıyordu ve bu şehirde bir iç karışıklığa sebep oluyordu. Herkes işte kavga ediyorlardı falan. Bu arada Alicent ve Helena da dua etmek için dışarı çıktığındalar, yani kalenin dışındalar. Bir anda böyle halkın hedefi haline geliyorlar ve kaçmaya başlıyorlardı. İşte tam o ara Alicent'ın Helena'yı böyle dikenli ızgaraya doğru yönlendirdiği bir kısım var. Sonrasında ise böyle çekip çıkarmaya çalışıyor ve kaç diyor, ittiriyor. İşte bu kısım doğrudan bizim 3. sezon finalimizin foreshadowing'iydi. Alicent Helena'yı bu istemediği hayata bir şekilde sürüklüyor, ittiriyor, yönlendiriyor ve Aegon'un taht hakkını güçlendirmek için onunla evlendiriyor. Tıpkı bu olayımızda dikenli tenin üzerine doğru böyle yönlendirdiği, hafif ittirdiği gibi. Sonrasında ise pişman olup onu bu hayattan çıkarmaya çalışıyor. Tıpkı olayımızdaki gibi. Tüm bu kargaşaya da Rhaenyra sebep oluyor. Tıpkı Helena'nın intiharında pay olduğu gibi. Bu arada tüm ölümler aynı listeye düşmüş sanırım ama neyse, son 2 tane maddemiz kaldı. Bunlar ise spoilerlılar. Ama yani en böyle tepe spoiler buralar. Yani bilmiyorsanız kesinlikle devam etmeyin. Çünkü açık açık 4. sezonda geçen şeyleri söyleyeceğim burada. Şimdi ilk olarak Shepard ile bir devam edelim. Zaten konuşuyoruz bölüm incelemeleri sürekli, hani göründükçe falan söylüyorum ama olsun, hani buraya da almış olalım. Aslında çok bariz bir şey fakat belki dikkat etmeyenler vardır. Biraz önce bahsettiğim Helena Alicent sahnesinde bir kişinin orada kolu kesiliyordu ve o kişi Shepard kardeşimizdi, yani çoban. Biz onu 3. sezona daha sık görmeye başladık. Mesela o Ulf'un bir Daemon'dan dayak yediği bir sahne vardı. Orada arkada gözüküyordu. Yine Rhaenyra'nın taç giydiği törende ön tarafta orada gözüküyordu. 2. sezondan beri bizi böyle adım adım ısındırıyorlar. Gelecek sezon başından itibaren de oyun çok böyle iyice hareketlenmeye başlar ve o Dragon Pit baskının merkezi haline gelerek çoban, yani bu Shepard, komple herkes etrafına toplayarak Dragon Pit baskınına ön ayak olur ve içerideki ejderhaları komple öldürürler. Ve şimdi gelelim o belki de listemizin en kritik yerine. Yine farklı bir ölüm. Bu sefer Rhaenyra'nın ölümü. Bize ilk sezonda onu da gösterdiler. Kitaplarda Rhaenyra'nın ölüm sahnesi epey vurucu aslında. Sunfire'ın önünde duruyor. Sunfire önce ateş üflüyor, sonra yani komple yakıyor, daha sonrasında da yiyor. Yani Rhaenyra Sunfire'ın ateşiyle ölüyor doğrudan. İşte biz dizimizin ilk sezonunun 4. bölümünde bunu gördük. Rhaenyra'nın o gizlice kaleden kaçtığı bir sahne vardı, Daemon ile buluştuğu. O genel ev muhabbetinin falan olduğu bölümden bahsediyorum. İşte yolda giderken böyle enteresan yerlerden geçiyorlardı. İşte gösteri falan izliyorlardı falan. Orada böyle falcı, cadı gibi bir şey doğrudan böyle gidip Rhaenyra'ya hitaben ölümünü öğrenmek ister misin diye soruyordu Rhaenyra'ya. Wish to know your death, child? Ve tam ondan sonra da böyle ejderha biçimindeki böyle alev püskürten dekoratif bir şey görüyorduk ve ejderhanın ağzından doğrudan ateş püskürüyordu. Bu sahneyi aslında o yol sürecinde de bize birkaç kez gördük. Çok dikkat çekmesini istemişler sanırım ama cadının sorduğu soru ve ağzından ateş püskürten o ejderha bizi doğrudan aslında Rhaenyra'nın ölümüne götürüyor. Bu da 10. maddemizdi. Maddelerimiz bitmiş ilk part için. Birkaç tane böyle çok bilindik şey var arada ama aslında hepsini konuşacağız dediğim için bunları o yüzden aldım. Ama yine de sanki fena liste olmadığı gibi bir ara part 2 part 3'ünü de çekerim. Evet, diziyi çok fazla eleştiriyoruz, özellikle karakterler ve senaryo kısmını, ama ben sadece bu konu özelinden bakarsak ben gayet iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. Helena karakteri zaten dizinin bu evrene eklediği tek katkı olabilir. Tabi bazı yerleri çok fazla böyle açık açık söyleyerek bir tık abarttılar ama ben genel dozajının gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. Zaten izlerken genel olarak çok fazla dikkatimi çekiyor buralar. Bölüm içinde de zaten konuşuyoruz ama orada bahsetmediğim şeyler de çok fazla vardı. O yüzden böyle genel şöyle bir toparlamak adına bence güzel bir seri oldu. Fakat bugünlük benden bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.